Herkese merhabalar, ben Huri. Hurime Tek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Evde olan meyvelerle yapabileceğiniz harika bir galette tarifi hazırlıyorum. Evet, hamurumuz için 150 gram soğuk tereyağı, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, 1 su bardağından biraz eksik pudra şekeri yoğuralım. 2 yemek kaşığı da sirke. Şöyle 5-5,5 su bardağı unu azar azar ekleyelim. 1 çay bardağı da soğuk su kullanıyorum. Hamuru toparlanana kadar yoğuralım. Evet, hamuru çok güzel bir şekilde yoğurdum gördüğünüz gibi. Meyveleri doğrayana kadar buzdolabında dinlenmeyi bırakalım. Dilediğiniz meyveyle hazırlayabilirsiniz. Bahçede bulduğum meyveleri topladım, yıkadım. Çekirdek kısımlarını çıkartarak temizliyorum. Evet, 3 elma, 3 sarı armut, 3 kırmızı armut, 2 kase mürdümeri, 2 kase de incir kullandım. Her meyveyle yapabilirsiniz. Şeftali, nektari, çilek, böğürtleyen ahududu, mango ya da daha farklı meyvelerle de hazırlayabilirsiniz. Meyvelerin çekirdeklerini temizledikten sonra şöyle ince ince dilimleyelim. Evet, incirlerin bir kısmını ortadan ikiye keserek ayırdım. Bir kısmını da ince ince dilimliyorum. Mürdümelikleri de aynı şekilde hazırladım. Evet, doğradığım meyvelerin üzerlerine birer yemek kaşığı pudra şekeri serpelim. Yarım yemek kaşığı nişasta serpelim ve karıştıralım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hazırladığım hamuru tezgah üzerine alarak hafif bir şekilde yoğuruyorum. Ortadan ikiye keserek silindir haline getiriyorum. Şöyle cevizden biraz büyük olacak şekilde bezeleri kesiyorum ve yuvarlıyorum. Bu 12 tane bezeyi kağıt üzerine aldım. Biraz un serperek inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Meyveleri videodaki gibi dizelim. Evet, her meyveyi videodaki gibi dizmeye devam ediyorum.
Tüm meyveleri dizdikten sonra hamurun kenarlarını videodaki gibi katlayarak hafif bir şekilde burkalım. Tüm hamurları aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Hepsi hazır. Kenarlarına beyaz yumurtayı çırptıktan sonra sürüyorum. File fındık, file badem ve fıstığım var. Her birinin üzerine şöyle göz kararı serpiyorum. Evet, fırın tepsisine alıyorum. Önceden ısınmış 160 dereceli fanlı fırında şöyle nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet, fırından çıkardım. Dilerseniz soğutarak üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Dilerseniz sıcakken üzerine şöyle bir top dondurma ile de sıcak sıcak ikram edebilirsiniz. Evet, muhteşem elmalı galettalarım yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun.